Bodrum'a Gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Yusuf. Umarım herkes iyidir. Şu anda Yalıkavak'tayız. Yalıkavak'ta Geriş diye bir bölge var. Şu an Geriş'teyiz. Geriş'in Yalıkavak'a en yakın olan bölgelerinden biriyiz. Buradan böyle güzel bir yürüyüşle bile Yalıkavak Marina'ya gidebilirsiniz. Buranın çok büyük avantajları var. Bunlardan size bahsedeceğim konumdan. Sonrasında da projeden ve içerideki villa seçeneklerinden bahsedeceğim. Konum olarak Geriş, Yalıkavak'la Gümüşlük arasında kalan ve neredeyse bölgenin tamamı gün batım manzarası olan harika bir lokasyondur. Buradan denize mesafemiz yaklaşık 300 metre civarında. Çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu projenin olduğu yerde aşağı indiğinizde, yani bir dakikada falan aşağı inilebiliyor. Aşağı indiğinizde çok yakın konumda Makro Center, yani makro market, efendime söyleyeyim A101, Şok, fırın, simit fırını, birçok imkanın bulunduğu güzel bir noktada. Çünkü bunları yürüyerek bile halledebileceğiniz bir lokasyonda. O çok büyük bir avantaj. Buranın avantajlarını size teker teker sayacağım. Hoşunuza gidecek. O yüzden izlemeye devam edin. Özellikle aidat konusunda, kullanım, plaj kullanımı konusunda avantajları var. Bunları değerlendirmenizi rica ediyorum. Bir kere bu konum gördüğünüz gibi denizi direkt böyle ayağınızın altına görebileceğiniz bir yer ve biz villanın şu an en önündeyiz. Bu villa arkaya doğru devam ediyor. Şimdi buranın müteahhiti bir kere Amerika'dan Türkiye'ye gelip müteahhitlik yapan bir beyefendi. Kendisi Türk. Ve buradaki standartları da o şekilde korumaya çalışmış. Bu arsanın üzerine yapılabilecek en efektif, en kullanışlı yapıyı koymaya çalışmış ve elinden geleni de yapmış. Siz tamamını izlediğiniz zaman göreceksiniz ki gerçekten bu detaylara önem verilmiş ve rahat bir yaşam sunmaya çalışılmış. Şöyle biraz size sağa sola çevreyi de göstermeye çalışayım. Bodrum'a Gelelim YouTube kanalım için harika bir video çekiyorum. Bu evin ben açılış konuşmasını yapmıştım ama bu odadan tekrar yapmak istiyorum. İnanılmaz bir yatak odası var. Manzarayı görüyorsunuz. Yalıkavak Marina'yı görüyorsunuz. Yalıkavak'ı görüyorsunuz. Aynı zamanda karşıya direkt baktığınızda da çok güzel bir manzara var. İnanılmaz bir deniz manzarası, rakip size yakın. Buranın gecesi ve gündüzü ikisi de harika olan ender manzaralardan biri. Şimdi ben 40 metrekarelik terastan evin en can alıcı yerine giriyorum. Videoyu izlemeye devam edin. Ev sürprizlerle dolu. Tamamını izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hoşunuza gidecek. Yani 270 metrekare kapalı alan, 2 artı 1 70 metrekarelik bir daire, 500 metrekare arsa payı. Yani bu arsa payında bu kadar metrekare kullanan ben başka proje görmedim diyebilirim. Evet. Burası ebeveyn yatak odası. Gerisini siz düşünün. Videonun devamında kalanını izleyeceksiniz. Burayı size baştan çekmek istedim. En beğendiğim yeri çünkü. Evet. İnanılmaz değil mi? Dolap, kullanılan renkler, malzemeler çok iyi. Burada da böyle bir küvetiniz var. Ben bu kadarını gösteriyorum. Arkamı döndüğümüzde de gayet güzel bir manzara. Devamı videonun ilerleyen kısımlarında izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Kanalıma üye olun, abone olun. 200'e yakın böyle videom var. Bunları izleyip kendinize uygun seçeneği mutlaka bulabilirsiniz. Yaz geliyor. Elinizi çabuk tutun. Tam zamanı. Piyasa hareketlendiğinde şu anki imkanları bulamayabilirsiniz. Bu projenin anlaştığı bir de otel var. M Galeri Otel diye. Burası Tilkicik'te. Harika konumda, güzel kullanımı olan bir otel. Buranın giriş ücretlerini aidatı ilk yıl dahil etmeyecekler. Sonraki yıllarda siz kullanmaya devam etmek isterseniz buradaki 10 villa ile beraber bunun ödemelerine aidatlarınıza eklenecek. Ama bu tamamen sizin tercihinize bağlı bir şey olarak düşünebilirsiniz. Lokasyonun altında hemen denize yakın olmakla beraber aynı zamanda güzel olan bir şey. Makro Center, A101, Şok, bir tane fırın, ekmek fırını, aynı zamanda ekmek fırında simit, poğaça tarzı şeylerin de olduğu, böreğin falan da satıldığı harika bir lokasyon. Proje toplamda 5200 metrekare arsa üzerine kurulu. İçerisinde 10 tane tam müstakil villa var. Bunlar 6 artı 1, 4 artı 1 seçeneklerle satılıyordu ama 10 taneden 5 tanesi satıldığı için geriye kalan 5 villada sadece bir tanesi 6 artı 1, diğer 4 tanesi de 4 artı 1. Ama sadece bu odalarla sınırlamayın burayı çünkü bunların en alt kotunda dışarıdan giriş imkanı olan 2 artı 1 veya 1 artı 1 daireleri de var. Dolayısıyla bu alacağınız villanın yanında bir de deniz manzaralı 1 artı 1 veya 2 artı 1 daire de almış olacaksınız. Bunları da hesaba katın. Oraya da ayrı bir yol yapmışlar. Örnek veriyorum, yanınızda kalan bir bakıcınız, hizmetliniz varsa sizden ayrı bir şekilde orada yaşayıp sizin evinizden hiç muhatap olmadan evinizden çıkıp gidebilir. Akşam istediği saatte de gelebilir. Sizi hiç rahatsız etmez. Burayı ayrı olarak kiralayabilirsiniz. Evin
Gençleri burada ayrı olarak kalabilir. Gelen misafirlerinizi sizi rahatsız etmeyecek şekilde misafir edebilirsiniz. Gelen misafiriniz de tabii bundan memnun olacaktır. Oradan da size bir tane 2+1'den çekim de yapacağım. Eşyalandırılmış şekilde göstereceğim. Arsalar aşağı yukarı villa başına 500 metrekare civarında. Kapalı alanlar gezerken de göreceksiniz, çok geniş güzel döşenmiş. Kapalı alanlarda 270 metrekare ana yapı. O aşağıdaki müştemilat 1+1 ise 50 metrekare, 2+1 ise de 70 metrekarelik bir de müştemilat, hatta daire diyebiliriz, kullanım alanınız var. Hepsinde müstakil havuzlar var, kotlu bahçeler var. Şimdi ben buradan biraz aşağı doğru ineceğim. Beraber gezeceğiz. Manzarayı gördüğünüz gibi bu bölge komple gün batım manzarasını alabilen bir yer. Biraz burası Yalıkavak Marina'ya doğru dönük ama sağdan sola doğru baktığınızda gün batımını rahat rahat göreceksinizdir. Sol tarafa doğru olan villalarda daha da fazla bu gün batımına hakim olabilirsiniz. Şöyle ben evi dışarıdan şimdi içini gezeceğimiz ev değil, örnek villayı gezeceğiz, eşyalandırmış olanı. Onu da gezdiğimizde göreceksiniz. Çok rahat bir kullanıma sahip. Araçlara ayırdıkları alanlar inanılmaz. Çok rahat 2 aracın sığabileceği, belki bazı villalarda 3 aracın da zorlanabileceği kapalı üstü açık otoparkları var. Burası buranın 2. kotu. Sabırla izlemeye devam edin. Villanın içerisini gayet detaylı bir şekilde gezeceğiz. Ayrıca size müştemilatları da göstereceğim. Villaların böyle birbirine olan yakınlıkları biraz fazla gibi gözüküyor ama aslında değil. Nasıl değil? Bu alanları çok güzel separe etmişler çünkü. Gördüğünüz gibi. Bu alanlar güzel separe edildiği için ben girip çıkarken yan tarafta villa olduğunu veyahut da orada birilerinin olduğunu çok hissedemedim. Çünkü buranın oturma alanı buranın alt kotuna neredeyse denk geliyor. Bütün villalarda böyle bir dengeleme yapmışlar. Birbirlerini kesmiyorlar gördüğünüz gibi. O da birbirinden farklı, o da birbirinden farklı. Gayet akıllıca tasarlanmış. Şu kotu da göstereyim. Şimdi ben buradan bir kot daha aşağı ineceğim. Dairenin çekimini yapacağım. Onu videonun sonuna koyacağım. Burada da böyle bir seyir terası gibi düşünebilirsiniz. Burayı istediğiniz gibi dekore, dizayn edebilirsiniz. Böyle bir alanı var. Bu da kot altında kalıyor. Belki buraya da sonradan bir parça, bir oda, bir girinti, bir kafeterya gibi bir şey ekleyebilirsiniz. Kitchenette, mutfak yerleştirebilirsiniz. Projenin en alt kotunda kalan şu alanı görüyorsunuz. Burası bütün sitelerin önünde açık. Tek parça. Öyle olduğu için en alttaki müştemilat bölümlerine dışarıda ekstra bir yoldan gelinebiliyor. Hiç evin içerisine girmesine gerek yok. Buranın aidatlar konusundaki avantajı ne? Aidatlar konusunda şöyle bir avantajı var. Sitenin içerisinde şimdi dışarıdan da çekim yapacağım size, otoparkın oradan. Ortak alan bölümü ciddi derecede az. Az olduğu için çıkacak olan aidat %95'i belki de sizin evinize zaten ait olan havuz ve bahçe bakımlarını ilgilendirecek. Burada sürekli çalışan bir kişi mutlaka olacak bahçe ve havuz bakımları için. Onun dışında bir de güvenlik olacak 7/24 çalışan. Bunun dışında bir masrafı olan bir proje değil çünkü ortak alanları çok az. Şimdi gelin devam edelim. Örnek villanın içerisini gezelim. Orada ben size bütün detayları göstereyim. Ondan sonra da müştemilat alanlarından bir örnek görelim. Sonra da kapanışı yapalım. Sorularınız varsa da beni aşağıdaki numaralardan arayın. Abone olmayı unutmayın. Kanalımda buna benzer yüzlerce video var. Onların arasında mutlaka size uyacak bir şeyler olabilir. Uymazsa da beni arayın. Deyin ki böyle böyle bir şey ihtiyacımız var bizim. Bize yardımcı olur musunuz? İşte şu tarihlerde geleceğiz. Biz size ona göre bir hazırlık yapalım. Burada birçok emlakçıyla zaten ortak çalışıyoruz. Yani Bodrum'un bütün portföyüne bizlerle görüşerek hakim olabilirsiniz. İzlemeye devam edin. Birazdan bu villayı gezeceğiz. Salonu şöyle bir çekeyim ama otoparka çıkacağız. Otoparktan buraya doğru ineceğiz. Evet, şimdilik size izlemeye devam etmeniz için bu sahne yeter diye düşünüyorum. Evet, şimdi villamızı tamamen gezeceğiz. Örnek villanın önündeyiz. Ben size şimdi site yolunu çekerek göstereyim. Sitenin bir tek bu yolu var. Geri kalan her yer villaların kendi alanları. Dolayısıyla buranın ortak alan masrafı minimum seviyede. Daha düşük olamaz. Burada alınan aidat sizin kendi bahçenizin, kendi havuzunun bakımları ile ilgili olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi otopark alanlarından bahsedelim. Bütün villaların çok ciddi büyüklükte otopark alanları var. Buraya 2 veya 3 araç rahatlıkla sığdırılabilir. Bu villaların bence sadece bir tane dezavantajı var. Villaların ana kapısına merdivenlerden iniyor olmanız. Bunu göz önünde bulundurun.
Ama buna da çözümler üretilebilir seçtiğiniz villaya göre. Çünkü şu alanı görüyorsunuz. Burası düz bir alan ve kapının önüne kadar gidiyor. Onun en ön tarafına asansör yapılabilir. Şimdi giderken onu size göstereceğim. Burada otopark alanını görüyorsunuz. Ben aracımı buraya koydum. Yanına bir araç daha girer. Buraya da bir araç girer. Buraya da bir araç. Yani buraya 4 arabaya kadar araç konabilir diye düşünüyorum ben. Binaların dış cephesi gayet güzel tasarlanmış. Sitenin genel yapısıyla ilgili ben size şunu da söyleyebilirim. Ortak bir jeneratör, ortak su deposu, kanalizasyon sistemine bağlı olması gibi avantajları var. Binaların hepsinde yerden ısıtma ve refe iklimlendirme akıllı ev sistemi bulunuyor. Akıllı ev sisteminde prizler dahi bu entegrasyona dahil edilmiş. Bu da çok güzel. Son derece kaliteli yerden ısıtma ve VRF ve iklimlendirme markaları kullanılarak dizayn edilmiş. Gördüğünüz gibi peyzaj da harikulade şekilde düzenlenmiş. Burada bahçe alanı çok fazla yok. Geniş büyük bahçeler yok ama içerideki metrekareler inanılmaz büyük. Şu alanı görüyorsunuz, devam ediyor. Oradan aşağı bağlanıyor. Buraya bir asansör sistemi yapılabilir. Bunun girişi biraz dar ama çok daha geniş olan seçenekler var. Onlardan belki size uygun olan tercih edilebilir. Buraya son derece kıymetli palmiyeleri böyle hiç acımadan koymuşlar. Helal olsun. Şimdi buradan devam ediyoruz. Evet. Şu merdivenlerden aşağı iniyorum. Peyzajı da size gösteriyorum. Dolu dolu. Evet. Deniz manzarasını kaçırmamanız gerekiyor. Şöyle bir bizim kendi gözümüze göre şey yapalım. Yani eve girerken bile aşağı yukarı ben böyle bir manzarayla karşı karşıyayım. Size de tavsiye ederim. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi önce dışarıdan bir inceleyelim. Şöyle ben size giriş kapısını göstereyim. Burası pivot kapı. Son derece kaliteli güzel bir kapısı var. Bu pivot kapı deyip geçmeyin. Gerçekten büyük şıklık katıyor. Ben şimdi onu size kapatıp o şekilde de göstereceğim. Şöyle evin içine de bir parça girmiş olduk. Bakın ne kadar kolay kapanıyor. Evin girişinde sağ tarafta böyle bir boşluk var. Sanki siz gelmişsiniz de beraber geziyormuşuz gibi gösteriyorum. Dezavantajları da elimden geldiğince söylemeye çalışıyorum. Kapının ihtişamı, tasarımı sıradan bir kapı değil. Öyle yani bir yerden alınıp konmamış. Buraya özel tasarlanmış, çok belli. Evet. Bu örnek villanın kendi bakış açısı. Benim gözümden de aşağı yukarı böyle gözüküyor ama bir insan gözü biraz daha dar görüyor. Ben size insan gözüne yaklaştırayım. Ben aşağı yukarı böyle bir manzarayla karşı karşıyayım. Bu şekilde burayı size biraz çekeyim. Burada kot kot bahçeler var. Tek bir yekpare uzun bir bahçe yok ama bunun altında kullanabileceğiniz bir bahçe daha söz konusu. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Oralarda zaten kullanım alanlarını baştaki videoda size gösterdim. Buradan sonra da aşağıda müştemilat alanını gezmeye gideceğiz. Orası da gayet güzel. Şimdi bu binaların etrafı komple açık. Bu ne demek? Rutubet konusunda avantajlısınız. Yani müdahale edebilirsiniz her yere. Burası zaten bittikten sonra bir kış geçirdi. Görünen tadilatların hepsi yapıldı. Evler gayet iyi pozisyonda. Burada geniş bir salonumuz var. Burada jel tipi bir şöminemiz var. Taban yükseklikleri gayet güzel. Verife iklimlendiler çok güzel gizlenmiş. Burada kaplamalar, yer kaplamaları vesaire bunlar harika dizayn edilmiş. Burada tabii sizin teslim alacağınız evde olmayan bazı detaylar olabilir. Onları da pazarlık aşamasında konuşarak, görüşerek destek isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi sizle önce bu giriş katı gezeceğiz. Sonra üst katı gezeceğiz. Ondan sonra da evi komple değerlendiriyor olacağız. Ben şimdi size yine kapıdan girişi canlandırarak evin içerisini geziyorum. Pivot kapımızı gördük. Bakın. Dev gibi bir kapı aslında yani. Sadece iki parçadan tek parçadan olmuş. Yani gerçekten büyük bir kapı. Böyle sağımızda bir boşluğumuz var. Oraların detaylarını içeride göreceğiz. Salona doğru girdiğimizde böyle direkt Yalıkavak Marina'ya, yelkenlere bakan bir manzaramız var buradan girişte. Burası da gayet güzel dizayn edilmiş, huzurlu bir yapıya sahip. Kullanılan malzemeleri, detayları dikkatlice bakarsanız keyif alacağınızı düşünüyorum. Sıradan şeyler kullanmamışlar. Hemen size bir örnek vereyim. Bakın. Şunun rengini, yapısını, dizaynını görüyorsunuz. Hani böyle şeylere alışveriş yaparken baktığınızda bunlar kolay kolay göz önüne gelmez. Özel kataloglardan seçilir. Bunları detay verip şey yapmışlar yani. Önem vermişler. Burada akıllı ev sistemi var. Bütün
Evin iç sıcaklıkları, dış sıcaklıkları vesaire yapabileceğiniz etkiler var. Burada panjurisi taktırırsınız. Buna da entegre edebilirsiniz. Evin her tarafında böyle cam boşlukları yapmışlar. Bunlar eve çok güzel renk katmış. Burada kullanılan kaplama gayet güzel. Karşımızda da bu gece manzarası da buranın çok güzel. Hem açık deniz manzarası var. Yarısı da marina manzarası. Burası aydınlık ve zevkli bir hale gelecektir geceleri. Bunun da detayları unutmayın. Projenin genel yapısını gösteren burada bir resim var. Bunu da ben size göstermek istiyorum. Biz şu an neredeyiz biliyor musunuz? Şu villadayız. Burayı dondurup bakabilirsiniz konumumuza, nasıl bir yer olduğuna, villaların dizilişine. Şurası artı bir giriş olan, müştemilatların olduğu alan. Tabii burası proje yapımından çok önce çizildiği için topografyaya göre ilerledikçe bu görüntüler değişebilir ama buna şu an çok yakın pozisyonda. Buradaki 6+1 seçenek şurası 2-2-2 triplex bir villa. Altında da 2+1 var. Toplamda 8+2 oluyor. Onu da göz önünde bulundurun. Diğerleri kalanlar 4+1 artı 2+1 veya 1+1 müştemilat şeklinde. Şimdi burayı mutfak alanını görüyorsunuz. Gayet geniş. Güzel bir mutfak alanı var burada. Tamamen bitmiş şekilde size teslim edecek. Zaten her şey bitmiş durumda. Teslim alacağınız evde ufak tefek eksikler varsa onları tamamen yaptıracaklardır. Şöyle ben size gezdireyim. Şöyle gördüğünüz gibi Gaggenau marka malzemeler kullanılmış. Evye Franke marka fırınımız, kahve makinamız, dolaplarımız, her şey gayet güzel. Şimdi buradan arka odalara geçeceğiz. Fakat şu merdiveni de görmeden geçmeyelim değil mi? Harika güzel bir dizayn merdiven yapılmış. Şu alttaki boşlukları çok daha iyi dizayn ve dekore edebilirsiniz. Şu arkada 2 tane yatak odası var. Bunların her biri 15'er metrekare civarında. Şu merdiven ve şuradaki boşluğun toplamı da 15 metrekare. Salonun kendisi 41 metrekare. Demin dışarıda gördüğümüz kapının girişindeki boşluk buradaki pencereye açılıyor. Dolayısıyla burada da ferah bir alan oluşturulmuş oluyor. Şimdi ben şöyle salonun olduğu yere doğru bir şey çekiyorum. Görüntü almaya çalışıyorum sizin için. Evet, burada bir ortak WC var. Misafir tuvaleti de diyebiliriz. Buradaki duvar kaplamaları, duvar kağıtları son derece güzel. Bakın şu evye. Etrafı çelik. Son derece farklı malzemeler seçilmiş benim gördüğüm kadarıyla. Burada da çok güzel duvar kağıtları var. Bakın bu kapının işçiliği, yapısı, kapattığımız zaman nasıl gözüktüğü. Gerçekten harika. Şimdi buradaki 2 tane odayı gezeceğiz. Bu evin en arka tarafında kalıyor. Fakat buradan dışarı kendi açılan bir kapısı var. Ayrıca dışarıda çıkabiliyor. Evet bu odalar 15'er metrekare. Odalar. Kendi içerisinde giyinme alanları, aynı zamanda da kendi ebeveyn banyoları var. Tabii ki bir evde bir tane ebeveyn banyosu olur ama işte biz buna dahili banyo da diyebiliriz. Duvar kaplamaları, kağıtlar burada da göz önünde. Gayet güzel banyoları var bana kalırsa. Burası da giyinme alanı, dolaplar olarak dizayn edilebilir. Şöyle geçtiğimizde buranın da dışarı açılan bir kendine ait kapısı var. Açılabiliyor. Kapıları çok beğendim gerçekten. Evet.
Devam ediyoruz. Burada da yine hem giyinme alanı olan hem de kendine ait bir banyo tuvaleti olan bir odamız daha var. Alt katta 2 tane kendine ait banyosu olan oda var. Her projede bulabileceğiniz bir şey değil. Üst katta da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bu odayı da çok beğendim ben tarzını. Banyonun bulunduğu yer falan çok iyi. Buranın duvar kağıtlarını farklı renkte kullanmışlar. Şöyle. Elimden geldiğince size göstermeye çalışıyorum. Burada böyle bir alan var. Ayna konmuş ama bunun arka tarafındaki bölümde gardırop dizayn edilebilir. Şu alanda da giyinme, kuşanma halledilebilir. Gayet yeterli bir oda. Yani şekli çok tatlı, güzel. Yine bütün odalar ayrı ayrı. Isısı kontrol edilebiliyor gördüğünüz gibi. Şunları da görmenizi istiyorum. Renkleri kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama çok güzel şeyler seçilmiş. Şimdi buradan üst kata doğru gidiyoruz. Şuradan bile baktığımızda deniz manzarası gerçekten insanın hoşuna gidiyor. Bütün bir yapı gayet iyi. Evet, yukarı doğru çıkalım. Bakın şuradaki detay. Merdivenden çıkmaya başlıyorsunuz. Karşınıza bir pencere. Burası duvar da olabilirdi. Ama burada bunlar da büyük işçilik bu arada. Yukarı doğru baktığımızda da bir loft bir yapı görüyorsunuz. Bunun sağlanması önemli. Dediğim gibi buradaki araziye bu evler yapılmış ve buraya en uygun şekilde dizayn edilmiş. Bu kadar evin her tarafında pencere olması, bunların açık alanlar olması bu evin tasarımının bence Amerikalılar tarafından yapılmasından dolayı masrafını düşünmemişler ve bu açıklıkları yapmışlar. Bakın burası da dışarı bakıyor. Yani bu camlar evin her tarafına değer katmış bence. Şimdi bu odaya sonra gireceğim. Burada yaklaşık 12 metrekare büyüklüğünde bir oda var. Yine gayet aydınlık, güzel bir oda. Ama esas konu burada master bedroom. Bu evin master bedroom'u gerçekten çok az bulunur cinsten harika bir master bedroom'u var. Şimdi burasıyla sınırlı değil. Şimdi arkamı döndüğümde sürprizle karşılaşacaksınız. Şöyle bir bakar mısınız? Böyle bir yatak odası var mı Allah aşkına? Önünüzdeki teras, yani 40 metrekare büyüklüğünde aşağı yukarı bir terasınız var. Bütün yalık hava görüyorsunuz. Marinadaki teknelerin yelkenlerini görebiliyorsunuz, direklerini. Bütün yalık hava manzarasına da hakimsiniz. Aynı zamanda da açık neredeyse deniz manzarasına da sahipsiniz. Bu harika. Şunu ben biraz görüntüyü yakınlaştırmak istiyorum çünkü keza ben böyle görüyorum. Çok iyi değil mi? Böyle bir yatak odası, terası görülmemiştir. Evet, şöyle dışarı doğru çıkalım. Terasın tadını çıkartalım. Kartal yuvası gibi. Aynı zamanda denize çok yakınız. Ya burası çok büyük bir yükseklikte değil. Yani devasa yüksekliklerde projeler var. Burası öyle değil gerçekten. Bir dakikada aşağıdaki yoldasınız. Marina'ya gidişiniz çok kolay. Yani marina şurası işte. Arabayla 2 dakika falan sürüyor buradan. Yürüyerek de sahilden veyahut da bu yoldan gidebileceğiniz bir yer. Evet, şu an villanın yatak odasına bakıyorsunuz, öyle diyebilirim. Şimdi gelin içeriği gezelim. Dış üniteler de burada. Alt katta ve üst katta. Makine daireleri var. Yatak odası inanılmaz iyi. Böyle bir yatak odası kolay değil bulmak. Harika bir banyo alanı var yani. Bakın küvetiniz burada. 2 tane evyeli harika bir banyo dolabı. Burada da duş almak için bir yeriniz var. Küvet falan. Tarzı çok güzel. Ya bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor ama gerçekten etkileyici. Buradan böyle döndüğümüzde bakın burada da böyle bir alan var. Tuvaletimiz. Devam ediyoruz. Havluları koyacağımız, banyo malzemelerini koyacağımız dolaplar. Çok güzel olmuş. Çok güzel dizayn etmişler. Ya belli Türk kafası değil bu. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Benim çok hoşuma gitti gerçekten.
Ya bir de bunları resimde veyahut da başka bir şeyde görmek, anlamak çok kolay değil. O yüzden böyle videodan izlemek, anlatmak çok daha güzel. Dış cepheler gayet güzel, yalıtımlı. Bordürleri var. Wall washer'lar konmuş. Burada bir çeşme bırakılmış buranın temizlenmesi, korunması için. Şimdi buradan yaptığım çekimlerde de diğer binayı gördüğünüz aslında kendinizi görüyorsunuz. O dışı nasıl, üniteler nerede duruyor? Hepsini birden gezemeyeceğimiz için böyle size göstermiş oluyorum. Evet, şu yoldan buraya gelinebiliyor. Burada da projedeki diğer villaların da daireleri bulunuyor. Şu çekimini yaptığımız yere ait olan daire, şimdi içerisini gezeceğiz. Böyle ön taraf projenin sonuna kadar devam ediyor. Bu alana giriş dışarıdan apayrı bir yerden var. Bunu çok iyi düşünmüşler. Burayı isterseniz Airbnb ile kiralayın, isterseniz gelen misafirlerinize tahsis edin, isterseniz yanınızda kalan aile burada yaşasın. Hepsine yardımcı olacak bir alan. Şimdi buranın 4+1 veyahut da 6+1 diyorum ama bunlar aslında 8+2, 6+2 gibi de bir düşünebilirsiniz yani bu yapıları aslında. Şimdi buradan içeriye, bununki yüksek kotlu yapmışlar. Bu önündeki bahçe alanı da gördüğünüz gibi buraya ait. Şu alan da buraya ait. Çok geniş bir daire aslında ve bunlar deniz manzaralı. Şimdi ben bunların içerisini geziyorum. Buradan sonra da beraber kapanışı yapacağız. Şöyle merdivenlerle üst kata inilip çıkılabiliyor. Şimdi burada şey olarak düşünmeyin. Her yer merdiven, kot gibi düşünmeyin. Asansör konup kolay kullanılabilecek alanları da var. Oraları da size tarif edeceğim. Burası bu C bloğun kendine ait olan 2+1'in salon kısmı, mutfak ve salon. Tamam, biraz ufak ama sonuçta var. Çok efektif kullanılan bir yer. İçindeki malzemeleri de mevcut. Şöyle devam ettiğimizde burada bir odamız var. Gayet güzel. Split klima var burada. Devam ediyoruz. Burada bir odamız var. Aslında Bodrum'un herhangi bir bölgesinde bulunan bir daire bu. Böyle bir daire deniz manzaralı Yalıkavak'ta. Burada aşağı yukarı eski sitelerde bile 10-12 milyon, 13 milyon civarında bir rakama sahip. Bunun da bilgisini vereyim. Bu salon, yani yatak odasından da gördüğünüz gibi gayet güzel bir deniz manzarası var. Böyle mütevazı bir banyo tuvaleti var. Burayı da tekrar göstereyim size. Evet, buradan da baktığımızda deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Bence çok güzel bir artı bu villanın dışarısında. Evet, şimdi tekrar örnek villanın bahçesine gidelim ve kapanışı yapalım. Umarım hoşunuza gider.